Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Çoğunuz evlerinizde balkon olmasa bile en azından pencere önünde veya mutfağınızda domates yetiştirmek istemez misiniz? Küçük bir saksıda ailenizle paylaşabileceğiniz lezzetli ve doğal domatesleri yetiştirmek için çekirdekten hasata kadar neler yapmanız gerekir? Gelin birlikte izleyelim. Bunun için en ideal domates cinsleri bodur çeri ve oturak domateslerdir. Biz bu videoda bodur çeri yetiştireceğiz. Çimlendirme işlemi için altında delikler olan temiz viyollerimizin içerisine çimlendirme toprağımızı ekliyoruz. Çimlendirme toprağımızda torf toprak ve bir miktar perlit bulunmaktadır. Perlit toprağın nemli kalmasını sağlar ve mineral açısından toprağı destekler. Marketlerde satılan çiçek topraklarından kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bu toprakların içerisinde sinek larvaları olma ihtimali yüksektir. Bu larvalar sıcaklıkta çatlar ve sinekler uçuşmaya başlar. Balkonunuz olsa bile ev ortamında yetiştirdiğiniz için yazın sıkıntı yaşarsınız. Ucuz torf toprak yerine biraz kaliteli olanlarından almaya çalışın. Aldığınız yerden özellikle sinek yapmayacağının garantisini alın. Bataklıklardan toplanıp paketlenen torf topraklardan olmadığından emin olun. Elimdeki bu bodur çeri domates tohumları çok yıllık yerli tohumlardır. Şimdi bunları viyollere ikişer ikişer aktarıyorum. Bu tohumlardan temin etmek isteyen olur ise açıklamalara ve yorumlara ekleyeceğim linkten satın alabilirler. İleteceğim linkte birçok yerli tohum çeşidi de bulunmaktadır. Tohumların üstünü bir kalemle hafif bastırıp toprağa gömülmesini sağlayın. En fazla bir parmak kalınlığı kadar toprağa gömün. Toprağın tamamen ıslandığından emin olacak kadar su verin. Benim kullandığım su soğan kabuğundan elde ettiğim sıvı gübredir. Bu sıvı gübre çimlenmeyi ve kök gelişimini hızlandırır. Sıvı gübrenin hazırlanış videosuna yukarıdan ya da açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Tohumların çimlenmesi için 20-22 derece sıcaklığa ihtiyaç vardır. Güneş sıcaklığı ile ya da bir kalorifer peteğinin üstüne koyarak bu sıcaklığı elde edebilirsiniz. Çimlenene kadar toprağın sürekli nemli kalmasını sağlayın. En fazla 4 gün içerisinde çimlenmenin başladığını göreceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Çimlenme başladıktan sonra günde en az 3-4 saat güneş görmesini sağlayın. Eğer çimlenen filizler güneş görmez ise güneşe ulaşmak için boylarını uzatır ve cılız gövdelere sahip olur. Bizim istediğimiz ise bol güneş alsın ki boyları kısa olsun ve gövdeleri kalınlaşsın. Fidelerimiz ilk yapraklarından sonra yapraklarını çıkardığında bunlar ilk yaprakları, bunlar da asıl gelişecek olan yapraklar. Şaşırtma işlemine geçmeniz gerekiyor. Yani gelişimlerini devam edecekleri saksılara veya kaplara almak gerekir. Aksi takdirde kökleri birbirine karışır ve ayırdığımızda zarar görür. Ayırma işlemini yapmadan önce domates fidelerinin toprağını iyice ıslatın. Bu sayede kökler birbirinden daha rahat ayrılacak ve kılcal kökler zarar görmeyecektir. Eğer her bölmeye tek tohum attıysanız bu şaşırtma işlemini yapmanıza gerek yoktur. Saksılara aktarılana kadar burada biraz daha büyümelerini bekleyebilirsiniz. Bu iş için altında delikler olan bir pet şişe kullanabilirsiniz. Torf ve perlit karışımlı toprağı doldurun. Fideyi yeni kabına aktarırken köklerine tarçın serpin. Bu işlem kök gelişimini destekleyecektir. Tekrar soğan kabuğu sıvı gübresi ile ilk sulamasını bolca yapın. Kökler yeni toprağa adapte olsun. Bu işlemden sonra bu fideyi bahçeye ya da saksıya dikmeden önce en az 2-3 hafta burada büyütebilirsiniz. 2-3 haftadan daha fazla bekletmeden daha geniş bir yere aktarmanız gerekir. Şimdi gelelim direkt saksıya dikimine. Az önce ilettiğim gibi ayırmadan önce toprağı ıslatın.
ve fideleri birbirinden ayırın. Saksı toprağımız torf toprak, az miktarda bahçe toprağı ve perlit karışım olacak. İçerisine şu anda yaptığım gibi Hindistan cevizi torfu eklerseniz toprağı mineral açısından zenginleştirmiş olursunuz. Salon çiçeklerinizde bile Hindistan cevizi torfunu kullanmanızı öneririm. Orkide hariç. Gelelim saksı boyutumuza. 1 karış yükseklik ve 1 karış genişlik 2 bodur çeri domates için yeterlidir. Saksı tabanında drenaj delikleri olmasına dikkat edin. Eğer bu delikler olmaz ise saksı içerisindeki biriken fazla su kökleri zamanla çürütür. Toprağın bu deliklerden akıp gitmemesi için deliklerin üstüne taş koyun. Hazırlamış olduğunuz toprak karışımını saksıya aktarın. Saksının tamamını doldurmayın. Toprağı sıkıştırdıktan sonra ortasına bir delik açın. Saksıya dikimini gerçekleştireceğimiz domates fidemizin köklerine toz tarçın dökmeyi unutmayın. Dikim işlemini yaptığınızda bu görmüş olduğunuz ilk çıkan yaprağın yaklaşık bir parmak altına gelecek kadar derine dikin. İlk yaprak toprak altında kalmasın. İlk yaprakla toprak arasında 1 santimetre kadar boşluk kalsın. Bu boşluğu neden bırakıyoruz? Zamanla gövde yukarı çıktıkça toprak ekleyeceğiz. Yani domates fidesinin sapını 3-4 santimetre kadar daha toprakla doldurmamız gerekiyor ki toprakla doldurduğumuz gövde yeni kökler oluştursun. Bu şekilde domates topraktan daha iyi beslenecektir. Fide dikiminde saksının tamamını toprakla doldurmamamızdaki amaç da buydu. 1 ay gibi kısa bir sürede çiçeklerinin oluşmaya başladığını görebilirsiniz. Normal sulamanızı yaparken 15 günde bir soğan kabuğundan hazırladığınız sıvı gübreyi vermeyi unutmayın. Sulama için toprağa parmağınızın ikinci boğumuna kadar sokun. Eğer nemli ise sulamayın. Bakın, bu küçük saksıda 2 domates fidesini yetiştirebiliyorum. Siz de bu boydaki saksıya 2 fide dikebilirsiniz. Domates ile ilgili birçok bilinmesi gereken konu vardır. Mesela bu aşamadan sonra domates yapraklarının günde en az 5-6 saat güneş görmesini sağlayın. Dikkat ettiyseniz domates yaprakları dedim. Çünkü güneşten faydalanan yapraklardır. Domatesi kızartan güneş değildir. Özellikle yapraklar domatesin üstünü örter ki domates kızarsın. Bu ilginç olayla ilgili bir video hazırlamıştım. Yine açıklamalardaki linkten ulaşabilirsiniz. Bitkinizin ihtiyacı olan potasyum, fosfor, azot gibi gübre ihtiyaçlarını sağlamak için evdeki ürünlerle basit doğal gübre yapım videolarını izlemenizi öneririm. Bu videolara yukarıdan ya da açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı ve zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.